Herkese selamlar kıymetli dostlar, umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Arda Güler'in İspanyol basınındaki haberleriyle karşınızdayım. Öncelikle çok iyi bir maç oldu, Borussia Dortmund maçı. Maçın ikinci yarısının bir büyük kısmı sıkıcı geçti desek de son dakikalar acayip heyecanlıydı. 3-2 kazandı Real Madrid ama her şeyden önemlisi bu maçta Arda Güler'in 2 asist yapmış olması. Gerçekten de İspanyol basını çok ciddi manada Arda Güler'i övüyor ama buna geçmeden önce maç içindeki Arda Güler'in istatistiklerini anlatmak istiyorum. Arda Güler toplamda 11,5 kilometre mesafe kat ederek bu istatistikte maçın en iyi 3. istatistiğini elde etti. Yani düşünün, sağ sol kanatlar var. Her iki takımda da özellikle Guasi çok fazla koşan bir isim. Böyle futbolculara rağmen 3. sırada yer aldı. Bu düşük tempolu 4,67 kilometre, normal koşuda 1,89 kilometrelik bir mesafe. Her iki istatistikte de yine maçın 3. en iyi performansı. Peki topla buluşma istatistiklerinde 78 defa topla buluştu ve yine burada maçın 3. en iyi istatistiği. Pasta da 68 pastan 65'i isabetli, %96'lık bir pas isabeti ve bunda da yine maçın en iyi 3. istatistiği. 3 orta, ikisi isabetli. Bunda maçın en iyi istatistiğine sahip ama bu şöyle bir istatistik, yani o ortalar, isabetli ortalar gole dönüşmese bile 3 ortadan ikisini isabetli yapmış. Yani bir asist olmasaydı bile yine maçın en iyi istatistiği olacaktır. 2 kilit pas atarak da maçın en iyi ikinci istatistiği ve asist beklentisi en yüksek oyuncu olduğu maçın 0,69x oranıyla maçın en yüksek asist beklentisi oranı. 3 şut çekti. Bunda da kendi bölgesinin en iyi istatistiğini elde etti. 2 de top kapmayla yine kendi bölgesinin en iyi istatistiğini elde eden futbolcu oldu. Genel olarak zaten yani bu FIFA Kulüpler Kupası başladığından beri ilk maçta belki bir Real Madrid'de bir acaba dedik, Ancelotti sonrası Xabi Alonso bu takımı toparlayabilecek mi? Hani o eski oyun düzeninden kurtulabilecek mi? Ama zaten ikinci maçta çok başka ve her maçta çok daha iyi takım organizasyonları yapan bir Real Madrid görüyoruz. Ve bu Real Madrid'de en kilit isimlerinden biri de gerçekten Arda Güler oldu. Bakın, Borussia Dortmund maçından önce Arda Güler, Xabi Alonso ile arasındaki konuşmaları değerlendirdi, anlattı neler konuşulduğuyla ilgili. Kendisinden takıma liderlik etmesini istediğini, işte pas organizasyonlarının kendisinin yapması gerektiği Xabi Alonso tarafından Arda Güler'e görev olarak verilmiş. Bakın, daha önceki Carlo Ancelotti döneminde verilen görevleri hatırlıyorsunuz. Ne demişti Dortmund maçı öncesi Xabi Alonso? Arda Güler'i övmüştü ve Arda Güler sahada olduğundan daha iyi bir futbol oynuyoruz. Arda ile sahada o olduğunda daha iyi futbol oynuyoruz. Onun özel bir kalitesi var. Onu topa yakın tutmalıyız. İnanılmaz bir pas yeteneği var diyor Arda Güler. İnanılmaz bir çıkış yakaladı zaten takımla beraber. Real Madrid'de bence yani bu Paris Saint-Germain maçı bence çok çok güzel bir maç olacak. Hiç öyle Paris Şampiyonlar Ligi kupasını aldığına bakmasın. Real Madrid 1,5 ay önceki Real Madrid değil. Özellikle de Arda Güler kesinlikle 1,5 ay önceki Arda Güler değil. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso maçın ardından Arda ile ilgili konuştu. Milli yıldızın savunmanın önünde Reista rolünü iyi oynadığını belirten İspanyol hoca bence başardı. İlk yarıda stoperlere katıldı ve ikinci yarıda da katıldı. İyi bir ayağı var, şutu var ve orada tehlikeli. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Geliştirmesi gereken şeyler var ama oynadıkça çok daha iyi noktalara gelecek ifadelerini kullanmış Xabi Alonso maçtan sonra. Tabii İspanyol basını da övdü Arda Güler'i. Ya Twitter'da da ben İspanyolca bazı tweetlere baktım açıkçası. Gerçekten Arda ile ilgili çok iyi tweetler vardı. Birçoğu çok iyi tweetler olduğu için de tweetleri burada ayrı ayrı anlatma gereği duymadım. Hala Arda Güler diye yazarsanız, yeni ismi X olan sosyal platforma, orada göreceksiniz. Peki, ben direkt İspanyol basınına devam ediyorum. Marka'da yer alan haber. Marka'da ne yazmışlar? Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyunu organize etme görevini ciddiye aldı ve
Her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor. Kendisine güvenerek topu yönetiyor. Yarım saat içinde sadece bir top kaybetti diyerek de bir not belirtmişler. Oyunun yükünü hafifletmek için de kendini ortaya koyuyor demiş Marca gazetesi Arda Güler'le ilgili. Diario yani As gazetesi yazarı Manu de Yuan ise Arda Güler saf bir orta saha oyuncusu olarak rolüne giderek daha da rahat alıştı. Daha da rahat hale geldi diyor. Hatta top almak için orta saha çizgisine kadar indiği görüldü ve buna inkar edilmez bireysel kalitesini de ekledi. Gonzalo'ya güzel bir orta yaparak durumu 1-0 yaptı. Daha sonra da Mbappe harika bir ortayla 3-1'in asistini yaptı. Ceza sahasına yakın zehir gibi bir futbolcu ifadesini kullanmış. Bu arada yani 60. dakikalarda bir oyuncu değişikliği oldu. Oyuncu değişik Vinicius Junior falan oyundan çıktı. Arda Güler kaldı. Acayip bir anda o da. Ben de o noktada Arda Güler, hele Modric'in oyuna gireceğini falan görünce Arda'nın çıkacağını düşündüm ama Arda'yı oyundan almadı ve onu 10 numarada oynattı. Bu da bence çok önemli bir şey. Yani ya böyle Al Hilal'miş, Inter Miami'ymiş gibi bir takımla oynamıyorsun. Borussia Dortmund'la oynuyorsun ve Borussia Dortmund maçında Xabi Alonso seni 10 numara pozisyona çekiyor. Bence müthiş. Bence gelecek içinde bir forma mevzusu da bu noktada kızışmaya başlayacak gibi görünüyor bence. Xabi Alonso'nun da Arda'ya 10 numarayı verme ihtimali olabilir. Daha henüz hiçbir netlik yok ama bu ihtimal de olabilir. Devam ediyoruz. Mundo Deportivo yazarı Oscar Zarate şu ne demiş bakalım Arda Güler hakkında. Kylian Mbappe'nin yerine bir kez daha ilk 11'de yer alan genç forvet Gonzalo, bir başka gözde genç Arda Güler'in Arda Güler'in onu anlatacağım. Asistinden yararlanarak ilk dakikalarda skoru açarak Kulüpler Dünya Kupası rüyasını uzattı demiş Oscar Zarate. Ama Arda Güler'i kullanırken de ismine şöyle bir ekleme yapmış. Türk'ün kramponlarında sanki eldiven var. Yani o topu sanki ayağıyla değil de eliyle atıyormuş gibi mükemmel bir yeteneği var diyor Oscar Zarate. Gerçekten de bunu gördük. Arda Güler'in ben bir laf kullanmıştım daha önce ve bu bir İspanyol yazarın açıkçası lafıydı ve onu Haber Global'de yanlış hatırlamıyorsam bir gazeteci arkadaş çevirmişti. Arda Güler artık umut vadeden futbolcu değil. O artık başka bir noktaya geçti diye. O zamanlar bana kızmıştı bazı isimler ama ben artık bu olayın kesinleştiğini düşünüyorum. Bence Arda Güler artık umut vadeden genç futbolcu kategorisinden çıktı. Artık net ben Aralık ayı gibi ilk 11'in vazgeçilmezi olur diye diyordum. Ama bence FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki Arda Güler'in performansı bu söylediğim sözü biraz daha erkene çekmeme neden olacak gibi. Çünkü bence artık çok daha erkenden ilk 11'e adapte edilecek diye düşünüyorum Arda Güler. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi tabii ki, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Özellikle videoyu beğenmeniz çok önemli çünkü en büyük destek videoyu beğenmeniz ve daha fazla kişiye ulaşmama neden oluyor bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.